Herkese merhaba. Yeşim Gökçe Harbacı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlerle tığ işi asimetrik bir şal yapacağız hep beraber. Eğer bu şaldan örmek istiyorsanız burada şu an sizlere çok önemli bilgiler vereceğim şal örümüyle ilgili. Onlar da şunlar olacak. Eğer tığ işine yeni başladıysanız ve sadece sık iğne yapmayı biliyorsanız ve evet bu şaldan yapabilirsiniz. Hiç zorlanmadan, hiç takılmadan bu şalı örebilmek için çok harika tığ işi becerilerine sahip olmanız gerekmiyor. Sadece konsantrasyon sahibi olmanız lazım. Özellikle şöyle söyleyelim, şalın en kolay yerleri buradaki renkli geçişleri. Gayet basit, gayet kolay bir şal. Ama buradaki gri renkle ördüğümüz üçgeni yaparken birazcık daha yoğunlaşmanız ve konsantre olmanız gerekiyor. Ama verdiğim bilgilerle çok rahat yapabilirsiniz. Sadece bir işaretleyici takarsanız şalınıza çok rahat örebilirsiniz. Kullandığım ipler bebe ipleri. Bebe ipleriyle ördüm. Orta kalınlıkta bebe ipleriydi. Markalarının hepsi birbirinden farklıydı ve 4,5 milimetrelik bir tığ kullandım yaparken. Sık iğne ile örmemize rağmen yumuşacık bir şal oldu. Tıpkı şiş işiyle örülmüş derecede bir yumuşaklık elde ettik. Bu yüzden mutlaka şalınızın yumuşak olmasını istiyorsanız, sert olmasın, yumuşak olsun diyorsanız elinizin sıkı tutmamanız gerekiyor. Bunun en basiti de parmağınıza ip dolayarak çalışmamanız. Bu konuda daha önceki videolarımda da bilgi vermiştim. Çünkü hani bu güzel olması bir ürünün diğerinin ondan daha güzel olmasının sebeplerinden bir tanesi de sıkı örümdür arkadaşlar. Şalların yumuşak olmasını istediğimiz için sıkı örmüyoruz. Parmağımıza ip dolamadan çalışmamız gerekiyor. Ve 4,5 milimetrelik bir tığ kullanın. Eğer bebe yünüyle örecekseniz bu şalı. Hani genelde şey olur ya, hani siz kendi elinize göre bir tığ kullanın. Hayır. Bu şal için, bu video için maalesef onu söyleyemiyorum. Çünkü sık iğneyle ördüğümüz için yumuşaklık bizim için önemli. Şalın böyle sert olmaması önemli. O yüzden bebe yünüyle kullanacaksanız 4,5 milimetrelik bir tığ kullanmanız gerekiyor ki ben öyle yaptım ve elim de sıkı değildir. Oldukça gevşek çalışırım örgülerimi. Eğer eliniz sıkıysa ve parmağınıza ip dolamadan çalışamıyorsanız, ki bunu da anlayabilirim. O yüzden ne yapacaksınız? Yapabiliyorsanız 5 milimetrelik bir tığ kullanacaksınız arkadaşlar. Şimdi gelelim kaç tane ip gitti. Gri rengimden 2 tane ip kullandım diyebilirim. İkinci ipten çok az yumak kalmıştı. Beyaz ipten bir tane kullandım, bir yumak. Kırmızı ipten yarım yumak. Turuncu ipten yarım yumak, siyah ipten de bir yumak kullandım. Ben model çıkardığım için resimde gördüğüm şalın aynısını yapmak istedim. Ama model çıkarmasaydım elimdeki fazla kalan iplerle de yapabilirdim. Bu renk çalışmak istiyorsanız elbette yapabilirsiniz. Ama iplerinizi değerlendirmek istiyorsanız, mesela bu kırmızıyla beyazı ben kalın çalıştım. Siz daha ince yapabilirsiniz. Mesela burası kaçtı? Şu an hatırlamıyorum ama 23 santimdi.
10 santim yaparım. Başka bir ip kullanırım. Daha sonra buraya da başka bir ip kullanırım. Yani rengarenk bir şal yapmam mümkündür. Ama her renk değişiminden sonra yaptığım daha fazla renkte yapacaksanız bile videodaki geçişleri riayet etmeniz burada önemli. Siyah şeritlerimiz için çok önemli arkadaşlar. Bu yüzden yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Takıldığınız bir yer olursa dersiniz, Yeşim Hanım kolay kolay ama ben şurada takıldım derseniz de yorum atabilirsiniz. Olabilir, hatalar yapabiliriz. Yorum atabilirsiniz. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın. Şalımızı üçgen parça yaparak başlayacağız. Bu üçgen parçayı nasıl yapacağız arkadaşlar? Bu birazcık daha farklı olacak. Şu kısmından, şalın bu kısmından başlayarak üçgen parça öreceğiz. Artırmalarımız tek yönden ve her sırada olacak arkadaşlar. Sadece tek yönden artırma yapacağız. Yani şöyle, bu taraf bizim genişleyen kısmımız. Her zaman bu taraftan artırma yapacağız. Bu kısımdan artırma yapmadan bu tarafı düz çıkacağız. Böylelikle örgümüz ilerledikçe tek taraftan artırma yaptığımız için başka hiçbir işlem yapmadan üçgen bir parça elde etmiş olacağız. Dediğim gibi artırmalar tek taraftan ve her sırada olacak. Buradan başlıyoruz örmeye. Büyüterek bir üçgen şekli alacak. Yapımı oldukça basittir. Şimdi ben bu şal için 5 tane renk kullanacağım. Üçgenimi yapmaya gri ipimle başlıyorum. İlk düğümümü atıyorum ve 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane zincirden sonra buradaki zinciri atlıyorum. En baştaki zinciri bakın 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bu zincir değil, yanındaki değil, ilk çektiğim zincire tığımı geçiriyorum ve aynı noktaya 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, örgümü döndürüyorum. Hemen ilk sık iğneme şöyle tutarak devam edelim. İlk sık iğneme tığımı geçirdim. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. İkinci sık iğneme de şöyle tığımı geçiriyorum ve aynı noktanın içine 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu kısım benim artırma yönüm olacak. Bu kısma bir tane işaretleyici takıyorum. Çünkü karışabiliyor. Özellikle ilk başlarda artırma yönümüz karışabiliyor. O yüzden mutlaka artırma yönüne bir tane böyle benim gibi ip bağlayabilirsiniz veya bir tane yer işaretleyici takabilirsiniz arkadaşlar. Bir zincir çektim. Örgümü döndürüyorum. Bakın yine artırma yönümdeyim. Ve ilk sık iğneme 2 tane sık iğne yapıyorum. Geri kalan sık iğnelerimin hepsine birer tane sık iğne yapıyorum. Ne demiştik üçgen yaparken? Burası düz çıkacak. Artırmalarımız buradan olacak. Bir zincir çektim. Örgümü döndürüyorum. Bu taraf düz çıkacağı için
en baştaki sık iğneye bir tane, yanındakine bir, diğer yanındakine bir, artırma tarafındayım ve son sık iğneme batıyorum. Arttırmalar her zaman son sık iğnede olacak ve buraya 2 tane sık iğne, bir zincirle döndürdüm örgümü. Yine artırma yönündeyim. Bakın ipim burada ve buranın en baştaki sık iğnesine 2 tane yapıyorum. Geri kalan bütün sık iğnelere birer tane. Artırmalarımız her zaman sondaki sık iğneye yapılacak. Burası benim artırma yönüm değil. Buraya bir tane. Bir zincir çektim. Yine örgümü döndürdüm. Düz çıkan yönümdeyim. Bir zincir. Ve burada artırma yönümün son sık iğnesine kadar bütün sık iğnelere birer tane. Son sık iğneye tığımı geçirdim. 2 tane. Üçgen şeklini aldı bile, bakın. Küçücük bir üçgenimiz oldu. Bir zincir çektim. Örgümü döndürdüm. Mutlaka bir işaretleyici koyun arkadaşlar. Çünkü karışabiliyor. Artırma yönümdeyim ve ilk sık iğnesine 2 tane sık iğne, diğer kalan bütün sık iğnelerime birer tane sık iğne yaparak ilerliyoruz. Üçgen kısmının örülmesi önemli. Basit ama hatasız örmemiz gerekiyor bu üçgen parçasını. Döndürdüm. Arttırma yapacağım son sık iğneye kadar bütün sık iğnelerimi birer tane yaparak ilerliyorum. Son sık iğnedeyim ve buraya 2 tane yaptım. Küçücük bir üçgenimiz oldu. Bu üçgen kısmını istediğiniz büyüklükte örebilirsiniz. Orada herhangi bir kısıtlama yok. Şalınızın normal şal boyutlarından daha büyük olmasını istiyorsanız bu üçgen parçayı daha büyük örmeniz gerekiyor. Daha büyük örmek için de arkadaşlar tekrar sırasını çoğaltacaksınız. Başka yapacağınız hiçbir işlem yok. Tekrar sırasını çoğaltacaksınız büyütmek istediğinizde. Bu üçgen kısım bu şekilde örülüyor. Örgünüz büyüdükçe böyle olacaktır. Bakın buradan başladık. Bu taraftan artırarak devam ettik. Düz çıktık ve bakın böyle oldu. Şimdi şöyle çeviriyorum ve bir üçgenim var. Burada söylemek istediğim bir şey var arkadaşlar. Üçgeninizi bitirdiğinizde, yani istediğiniz boyuta geldiğinde buradaki sık iğne sayılarınızla şu baştan sona kadar sık iğnelerinizi sayın, son sık iğnenize kadar. Daha sonra şöyle tuttuk ya, bu taraftaki sık iğnelerinizi sayın. Daha sonra burada sık iğnelerimiz yok. Burayı düz çıkmıştık.
Buradaki sıranızı da saymanız gerekiyor. 1, 2, 3. Şöyle gösterelim. Bakın burada ara boşluklar var. Şöyle. Şuradaki ilk boşluğu da sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Ara boşluklar. Ara boşlukları sayacaksınız. Buradaki sık iğnenin şöyle yandan boşluğuna kadar. Buradaki ara boşluğunuzla buradaki sık iğne sayılarınızın eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer artırmalarınızı tek taraftan ve her sırada yaptıysanız, gösterdiğim şekliyle ördüyseniz sayılarınız eşit çıkacaktır. O yüzden yaparken mutlaka bir yer belirleyici takın, artırma yönünüze bir işaret takın, bir ip takın. Mutlaka onu belirlemeniz gerekiyor. Yoksa karışıklıklar olacaktır. Bu tarafın sık iğne sayılarıyla bu tarafın ara boşluk sayıları, buradaki ara boşluklarımız var kenarda. Bunların eşit olması gerekiyor. Benim bu tarafımda 89 tane var. Bu tarafımda da 89 tane boşluğum var arkadaşlar. Kendi yaptığım üçgenimin ölçüsünü vereyim. ...73 santim. Kanat açıklığı 73 santim. Üçgenin içi de 39 santim olana kadar ben bunu ördüm. İpinizi koparmadan önce mutlaka sayın. Evet, benim üçgenle işim bitti. Saydığınız eşit gelmedi mi arkadaşlar? Büyük bir parça ördükten sonra eşit gelmedi mi? Sökmeyin. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. YouTube bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Benim sayılarım eşit gelmedi, ne yapmam gerekiyor diye. Sökmeden önce mutlaka sorun. Çünkü bazı örgülerde söken takipçilerim oluyor. Ben gerçekten üzülüyorum. Emeğinize yazık ediyorsunuz. Bir şekilde hallederiz. O bir şekilde fazlası çözülür, eksiği çözülür. Çok fazla sayılarda fazla veya eksik gelmediği takdirde bir şekilde hallederiz. Bak, üçgenimiz de bu şekilde bitti. Şimdi bundan sonra önce bu taraftan öreceğiz. Sonra bu taraftan. Sağlı sollu, önce sağ sonra sol, önce sağ sonra sol şeklinde örüp bitireceğiz. Ve artırmalarımızı kanattan yapacağız. Sağ tarafı ördük, bitirdik. Artırarak ilerleyeceğiz. Döneceğiz, geleceğiz buraya. Bu kısmı da yaparken sadece buradaki kanat kısımlarından artırma yaparak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim örgümüzün sağ tarafından başlayarak örmeye. Siyah şeritlerini geçeceğiz. Şöyle üçgenim bu şekilde. Bu taraftan başlıyorum. Ve burada kanat kısmındayım. Siyah şeritlerinde de artırma yaparak gideceğiz arkadaşlar. Kanat kısımlarında her zaman artırma yapacağız. Siyah ipime ilk düğümümü attım. Bu arada kullandığım bütün ipler bebe yünü ve markaları farklı farklı. 4.5 milimetrelik bir tığ kullanıyorum. Burada tığ numaranızı büyük örmeniz gerekiyor. Uzun tutmanız gerekiyor. Mesela burada iplerin etiketlerinde bakalım 2 milimetrelik tığla örmeyi tavsiye etmiş bana.
Ama ben 4,5 milimetrelik bir tığ kullanıyorum. Çünkü şal örüyorum. Dökümlü durması ve yumuşak durmasını istiyorum. İlk düğümümü attım. Kanat kısmını alıyorum. Bakın şöyle tuttum. Ve ilk sık iğnemden tığımı geçirdim. Bir zincirle buraya bağladım. Artırmalar kanat kısmından olacaktı. Ve yine ilk sık iğnemin yuvasına batıyorum. Aynı yuvanın içine 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi geri kalan bütün sık iğnelerime üçgenin başına kadar birer tane sık iğne yaparak ilerlemeye devam edeceğim. Eğer bu tür ipleri 4,5 milimetre bir tığla öremiyorsanız ki örebilirsiniz, ipinizi gevşek tutun arkadaşlar. Parmağınıza ip dolamadan örmeye gayret ederseniz oldukça yumuşak bir şal yapabilirsiniz. Bu yüzden tığ numaranız önemli. Öremiyorsanız da örmeye çalışmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi üçgen kısmının tepesine kadar bütün sık iğnelerime birer tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Sık iğnelerimi yaparak üçgenin tepe noktasına kadar geldim ve buradaki son sık iğneme de bir tane yapıyorum. Artırmalarımız kanat kısımlarına ve her sırada olacak. Kanat kısmına geldiğimizde son sık iğnesini 2 defa batacağız. Şimdi bir zincir çektim. Örgümü döndürdüm. İlk sık iğneme yine bir tane yaparak ve bütün sık iğnelerimin üstüne yine bir tane sık iğne yaparak kanat kısmına kadar devam ediyorum. Kanat kısmına geldiğimde son sık iğnesine 2 tane batacağım ve artırma yapmış olacağız. Bu şekilde ilerliyorum. Kanat kısmına kadar ördüm ve son sık iğnesine, siyahtan çok belli olmuyor ama son sık iğnesine her zaman 2 tane sık iğne yaparak bu kısmı çoğaltıyorum. Kanattaki son sık iğneye her zaman çift batacağız arkadaşlar. Üçgenin tepesine buradan artırma yapmıyoruz. Buradan artırma yapmayacağız. Burayı normal öreceğiz. Kanattaki sık iğneye sondaki sık iğnesini her zaman çift batarak şalımızı büyüteceğiz. Şimdi ben bu şekilde 2 sıra daha öreceğim siyahla. Daha sonradan siyah ipimi kopartacağım. Siyah şeridi 4 sıra yaparım diye düşündüm ama 3 sıra yapmak bana kafi geldi. Sadece 3 sıra ördüm ve her sırada kanattaki son sık iğneye çift battım arkadaşlar. Bu ipimi buradan kopartıyorum ve şöyle sık iğnelerin arasından geçirerek bu şekilde gizleyeceğim ve burada ip fazlalığı da kalmayacak. Bu kadar yürütmem kafi. Şerit kısmı sadece 3 sıra ördüm ve her sırada artırma yaptım. Şimdi kırmızı ipime geçiyorum. Yine örmeye kanat kısmından başlayacağız.
Mantık aynı arkadaşlar. Aslında bu kadar anlatmak bile kafidir ama ben şal bitene kadar anlatmayı düşünüyorum. Yine kanat kısmından başlıyorum. Buradaki sondaki sık iğnemden tığımı geçirdim. İpimi çektim. Bir zincirle buraya sabitledim. Ve yine aynı yuvanın içine iki tane sık iğne yaptım. Artırma yapmış oldum kanatta. Ve şimdi bütün sık iğnelerime birer tane sık iğne yaparak şalın tepe kısmına kadar ilerleyeceğim. Bakalım kırmızıdan kaç sıra öreceğim. Ona daha henüz karar vermedim. Siz renklerde sıra sayınızı istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Bu şalda hiçbir kısıtlama yok arkadaşlar. İstediğiniz kadar rengi istediğiniz sayıda örebilirsiniz. İstediğiniz büyüklükte örebilirsiniz. Çünkü bu şal sayılardan oluşmuyor. Sayılardan oluşmadığı için özgürsünüz. Evet, bu şekilde bütün sık iğnelerime birer tane yaparak yine tepe kısmına kadar ilerliyorum ve hemen karşınıza geliyorum. Kırmızıyla da tepe noktasına kadar geldim. Bir zincir çektim. Örgümü döndürdüm. Tepe noktalarında artırma yapmıyoruz ve ilk sık iğneme bir tane sık iğne yaparak yine kanat kısmına kadar hepsine birer tane yaparak ilerliyorum. Kanat kısmına geldiğimde sondaki sık iğneye çift batarak orada bir artırma yapacağım. Bu şekilde ilerliyorum. Kanat kısmında görüşelim. Kanadın ucuna kadar geldim. Buradaki yine son sık iğnesindeyim. Buradan sık iğneye çift batarak artırma yaptım. Döndüm. Ve yine ilk sık iğneye, çünkü kanadın ucundayım, ilk sık iğneye yine iki tane batarak sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Şöyle söyleyeyim, kanadın ucundaki sık iğneye her zaman çift batacağız arkadaşlar. Ucundaki sık iğneye her sırada her zaman çift batarak örgümüzü bu şekilde büyüteceğiz. Evet, kanadın ucundaki sık iğne çift batmak, evet, doğru bir terim oldu. Çünkü anlatıyordum, hem giderken hem bu şekilde giderken hem de buradan gelirken artırması gerekiyordu. Evet, öyle daha çok aklınızda kalacaktır. Kanadın ucundaki sık iğneye geldiğimizde her zaman oraya çift batacağız. Bu şekilde örgümüzü büyütmüş olacağız arkadaşlar. Çünkü düşünüyordum orayı nasıl söylesem, hem giderken çift batacağız hem dönüşte çift batacağız mı desem, şöyle mi desem, böyle mi desem diye böyle aklımda sürekli dolanıyordu. Çünkü model her ne kadar basit olsa da doğru şekilde anlatmak en iyisi, ki ben de buna çok dikkat ediyorum. Emek vereceksiniz, yapacaksınız. Hatalı olmasını istemem. Evet arkadaşlar, kırmızı örgümle bir süre örmeye devam edeceğim.
ve kanadın ucundaki sık iğneye her zaman çift batarak örgümü büyüteceğim. Bu kırmızı parçanın ne kadar olacağını henüz bilmiyorum. Onda bir karar vermedim. Ben bu şekilde örmeye devam ediyorum bir süre. Kırmızı renkle de işim bitti. Kırmızı rengin genişliği, sadece kırmızıyı ölçüyorum, 13,5-14 santim olana kadar ördüm ben ve sonra bitirdim bu renkli işimi. Kanat kısmı bu şekilde. Şimdi bu taraflı işim bitti. Bu tarafa geçtim. Siyah ipimi alıyorum. Önce siyah şerit geçeceğim. İlk düğümümü attım. Ve örgümü elime alıyorum. Burada şalımızı üçgen kısmını örmeye başladığımız yer burası. Bu kısmı. İlk deliğinden tığımı geçiriyorum. İpimi buraya bir zincirle sabitledim. Ve aynı yuvanın içine giriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yine kanat kısmındayız. Kanatlarda ne yapıyorduk? Kanattaki ilk deliğe çift batarak çoğaltma yapıyorduk. O yüzden aynı deliğin içine 2 tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra bu yandaki deliklere birer tane her deliğe birer tane bu şekilde sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Şu siyah yere gelene kadar ben sık iğnelerimi yaparak devam ediyorum. Sık iğnelerimi yaparak buradaki şeride kadar geldim. Şurada son sık iğnelerimi yapıyorum. Yine buradaki şeritte de bakın burada boşluklar var. 1, 2, 3 tane boşluk. Kaç sıra ördüyseniz o kadar boşluk olur arkadaşlar. Buraya da yaptık. Şimdi yine kırmızı sırama geçiyorum. Kırmızı sırada da aynı şekilde. Kaç sıra sık iğne yaptıysanız buradaki delikleriniz o kadar sıra olur. Ve hatasız olur. Bütün deliklerime birer tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde kırmızının sonuna kadar sık iğne yaparak devam edeceğim. Kırmızının bakın şöyle sonundaki sık iğneye de şöyle yandan yapıyorum ki sayımız eşit olsun. Buradaki sık iğne sayımızla buradaki kırmızı şeritteki sık iğne sayılarımızın eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Gösterdiğim şekliyle yaptığınız takdirde zaten eşit olacaktır. Ama yine de saymanızda fayda var. Bildiğiniz gibi şalın şuradaki tepe kısmında çoğaltma işlemi yapmıyoruz. Çoğaltma işlemimiz sadece kanat kısımlarında.
Bir zincir çektim. Şöyle örgümü döndürüyorum ve en baştaki sık iğneme batarak şalın kanat kısmındaki son sık iğneye kadar bütün sık iğnelerime birer tane sık iğne yaparak devam edeceğim. Kanat kısmına geldiğimde kanattaki son sık iğnenin tepesine 2 tane batacağım ve bu şekilde her sırada kanattaki son sık iğneye çift batarak şalımızı büyütmüş olacağız arkadaşlar. Ben bu şekilde kanat kısmına kadar geliyorum. Bu benim ikinci sıram siyah ipimde. 3 sıra öreceğim siyah iple. Daha sonra diğer renge geçiş yapacağım. Kanadın ucundaki son sık iğneye kadar birer tane sık iğne yaparak geldim. Kanadın ucundaki sık iğneye ne yapıyorduk? Her zaman çift batıyorduk. Örgümüz büyüyordu. Buraya da çift battım. Bir zincirle döndüm. Yine kanadın ucundaki sık iğneye yine çift batıyorum. Her sırada çift batıyoruz buraya. Ve diğer bütün sık iğnelerin tepesine birer tane yaparak ilerliyorum arkadaşlar. Burası ikinci sıram. Üçüncü sıraya geçiş yapacağım. 3 sıra siyahla ördükten sonra diğer renge geçiyoruz. Evet, bakın şalımız şekillenmeye başladı bile. Renk değişikliklerinde, renk geçişlerini her zaman kanat kısmından başlayarak yaparsanız çok daha düzgün olacaktır arkadaşlar. Şimdi ben beyaz rengime geçtim ve bu taraftan örmeye devam ediyorum. Kanat kısmına geldim. Kanadımdaki ilk sık iğneden geçirdim tığımı. Çektim. Bir zincirle sabitledim ve yine aynı sık iğnenin içine iki tane sık iğne yapıyorum. Kanat ucundaki sık iğneye her zaman çift batacağız arkadaşlar ve geri kalan bütün sık iğnelerime birer tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Tıpkı hiçbir değişiklik yok. Tıpkı kırmızı parçayı ördüğümüz gibi de beyaz parçayı sadece kanatlarda artırma yaparak örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde sık iğnelerimi yaparak devam edeceğim. Buradan bu uca kadar devam edeceğim. Bu tarafa dönmek yok. Buradaki sık iğneye kadar devam edeceğim. Sonra döneceğim. Yine bütün sık iğnelerime birer tane sık iğne yaparak devam edeceğim. Kanat kısmının sondaki sık iğnesine yine her sırada olduğu gibi çift batarak örgümü büyüterek örmeye devam edeceğim. Beyaz renkte de bu şekilde çalışıyoruz. Genişliği size kalmış. Ne kadar geniş veya dar olmasını istiyorsanız o kadar çok tekrar yapacaksınız. Şimdi ben beyaz rengimle yaklaşık yine bu kırmızı rengimi ördüğüm gibi 23 santim kadar örüp karşınıza geleceğim. Evet, beyaz renkle de işimiz bitti. Beyaz rengi kırmızı rengin genişliği kadar ördüm arkadaşlar. 13 santimdi burası. Burası da 13 santim oldu. Şöyle gösterelim şalı. Sadece kanat kısımlarından artırma yaptık. Bu tarafı düz çıkıyor. Bu şekilde şalımız
olması gereken şekle girmeye başladı. Bu kısma kadar nasıl artırma yapacağımızı öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum. Bu kısımdan sonra benim size anlatacağım taraf sadece siyah bant, yani şu siyah şeritlerin hangi sıralardan sonra olduğu. Mesela beyazı bitirdik ya, beyazın üstüne hemen şerit geçmiyoruz arkadaşlar. Burayı bitirdik. Şeridimizi önce buraya yapıyoruz ki şöyle buraya ördüğümüz gibi birleşmesi için. Şimdi kırmızı taraftayız. İlk düğümümü attım. Her zaman kanat kısımlarından başlıyoruz. Kanat ucundaki sık iğneden tığımı geçirdim. Yine ipimi çektim. Bir zincirle buraya bağladım ve aynı sık iğnenin içine 2 tane sık iğne yapıyorum. Artırmış oldum yine ve bundan sonra bütün sık iğnelerimin üstüne sık iğne yaparak devam edeceğim. Buraya geleceğim. Bakın. Anne. Siyah kısma geldiğimizde siyah kısmı ben 3 sıra örmüştüm. Siz daha fazla sıra da yapabilirsiniz. Yani şalın bütün sıralarını istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Şimdi burada söylemem gereken şu. Sık iğne sıranızı şimdi şöyle yandan geldiği için buralarda ilmek yok. Buralarda ilmek yok. Buralarda var ama buralarda yok. Şimdi kaç sıra yaptıysanız siyah ve beyaz, burada ben beyaz çalıştım. Kaç sıra yaptıysanız bu iki rengi o sıra kadar yandan baktığınız zaman delikler olacak arkadaşlar. Bakın. Şimdi ben burada siyahtan 3 sıra çalışmıştım. 1, 2, 3. 3 tane deliğim var. Ben burada her bir deliğe bir tane sık iğne yapacağım. Geleceğim buraya, beyaz alanıma. Beyaz alanımda da her deliğe, bakın şöyle yandan tuttuğumuzda delikler var. Her deliğe yine birer tane, şöyle gösterelim daha net. Her deliğe yine birer tane sık iğne yaparak yoluma devam edeceğim. Bu şekilde yaptığınızda buradaki bu köşedeki ilmek sayınızla bu köşedeki ilmek sayınız eşitlenecektir arkadaşlar. Zaten eşit. Ördüğünüz sıra kadar delikler oluyor. Şimdi ben bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Buradan döneceğim ve yine kanat kısımlarından artırma yaparak 3 sıra siyah şerit geçeceğim. Siyah şeridi de kırmızının üstüne geçtik. Kanat kısımlarından artırma yaptık sadece. Şimdi yine bu taraftan devam edeceğiz. Bu sefer renk değiştiriyorum. Tekrar gri ipime geçtim. Örgümü elime aldım. Kanat kısmındayım. Kanadın ucundaki ilk sık iğnemden yine her zaman olduğu gibi tığımı geçiriyorum. Bir zincirle sabitledim ve yine aynı sık iğnenin içine 2 tane sık iğne yaptım ve akabinde bütün sık iğnelerimi sık iğne yaparak devam ediyorum. Siyah şeridim boyunca gri renkle çalışmaya devam edeceğim. Üçgenin ucuna kadar. Buradan döneceğim.
ve kanat kısımlarından artırma yaparak gri renkle bir süre çalışacağım. Şu an gri renkten kaç santim yaparım, o tam kafamda netleşmedi. Ama onun size santimini de söyleyeceğim. Gri renkle devam ediyorum. Gri tarafını da geçtim. Şöyle tutayım, böyle daha net. Bakın burası her zaman düz. Artırmalarımız sadece bu taraftan. Şimdi benim bu taraflı işim şimdilik bitti. Beyaz tarafına siyah bant geçeceğim. Yine 3 sıra yapıyorum. Buradaki bantları her zaman 3 sıra çalışıyorum. Yine kanat kısmından başlıyorum ve kanadın en ucundaki sık iğneye tığımı geçirdim. Bir zincirle sabitliyorum. Yine bu kısımlarından artırma yaptığımız için aynı noktaya 2 tane sık iğne yaptım. Ve şimdi her zamanki gibi bu kısma 3 sıra siyah renk geçeceğim. Kanattan başlıyorum. Bu noktaya kadar sık iğne öreceğim. Buradan döneceğim. Yine kanada kadar sık iğne yapacağım. Yine kanadın ucundaki sık iğneye çift batarak çoğaltacağım. Toplamda 3 sıra siyah renk çalışıp geliyorum. Beyazın üstüne de siyah geçtik. Şimdi turuncu rengime geçiyorum. Kanadın ucundan başlıyorum. Örmeye. Yine buraya çift batıyorum. Ve diğer sık iğnelerimin hepsine birer tane yaparak örmeye devam ediyorum. Turuncuyla ne kadar öreceğim? Gri rengim kadar. Bunun metresini de size söyleyeceğim, kaç santim olduğunu. Burasının genişliği kadar yapacağım turuncu rengimle de. Daha sonra diğer tarafa geçiş yapacağız. Evet, fotoğrafını Instagram'dan paylaştığım şiş örgü şalın birebir aynısını tığ işiyle yapmaya devam ediyoruz. Turuncu ve gri rengimin genişliği 8 santim arkadaşlar. Her iki rengi de 8 santim yaptım. Kırmızıyla beyazın genişliği de aynı santimde. O da 13 santim yapmıştım. Şimdi siyah ipime geçeceğim. Renk geçişlerinde bu taraftan başlayacağım. Gri renkten başlayacağım siyah şerit geçmeyi. O da neden? Burasının gri ile siyahla birleşmesi gerekiyor. Bak, tıpkı şurada olduğu gibi. İlk önce buraya geçersem eğer siyah şeridimi bu tarafla birleşmez. O yüzden ne yapacağız? Önce bu tarafa siyahla örmeye devam edeceğim ben. Yine her zamanki gibi şalın kanat kısmından başlayacağım. 3 sıra siyahla örmeye devam edeceğim. Harika oluyor. Gri'nin üstüne de siyah geçtim. Şimdi yine bu tarafımdan devam ediyorum. Bu sefer beyaz ip kullanacağım. Ve beyaz ipimden bu kadar kaldı elimde ve bu kaç sıra olursa o kadar sıra örmeye devam edeceğim beyaz iple.
Beyaz rengi de ördüm. Beyaz renkten ipim az kalmıştı biliyorsunuz. Sadece 3,5 santim geldi burası. Ama ipim yetseydi 5 santime tamamlayacaktım. Burayı 3,5 santim ördüm. Şimdi turuncu yere geldim ve siyahla örmeye devam edeceğim burayı. Sadece yine 3 sıra. 3 sıra buraya ördükten sonra gri ipime geçeceğim ve gri ipimle beyaz ipim kadar öreceğim. Yani siyahtan sonra griyi 3,5 santim öreceğim ve şalımızın son sırasını geçmek için karşınıza geleceğim. Gri rengi de beyaz rengin santimi kadar ördüm. Yani 3,5 santim ve üstüne kanat kısmından başlayarak bir sıra siyah renkle geçtim. Şimdi ben şalımın boyutları benim için ideal şu anda. Bu yüzden bu tarafına da siyah şerit geçeceğim. Yani toplamda 3 sıra olacak. Hem sağ hem de sol kanat için. Ama bu sefer ipimi koparmadan yapacağım bu işlemi. Şöyle gösterelim. Buradan gelerek ördüm. Ve yine normal bir şekilde sık iğnelerimi yapıyorum. Tam şurada tepe noktasında bir zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğun içine bir tane daha yapıyorum. Ve bu şekilde bu tarafa dönmüş oldum. Ve bütün boşluklarıma birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğim kanat kısmına kadar. Bu şalımın son 3 sıralık siyah renkle ördüğüm yeri olacak. Uca kadar geleceğim. Uç kısmında yine her zamanki gibi artırma yapıyoruz şal bitene kadar. Şöyle örmeye devam edeceğim sık iğnelerimi. Uç kısmına geleceğim. Yine burada en sondaki ucundaki sık iğnesine 2 tane batacağım. Döneceğim ve yine bütün sık iğnelerimi yaparak buradaki tepe noktasına kadar geleceğim. Burada tepe noktasına bir zincir çekmiştik. Burada bir zincirlik boşluğa bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne yapacağım ki dönüş yerimiz olsun burada. Bir dönüş alanı oluşturuyoruz kendimize böyle yaparak. Bir zincirlik boşluğa geldiğimizde bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne yapacağız ve akabinde bütün sık iğnelerimize sık iğne yaparak bu uca kadar geleceğiz ve yine döneceğiz. 3 sıra tamamladıktan sonra şalımız bitmiş olacak. Asimetrik şal yapımımız bu kadardı. Benim verdiğim ölçülerde bebe ipi ve 4,5 milimetrelik bir tığ kullandığınız takdirde kanat açıklığınız 176 santim, üçgen içi genişliğiniz ise 83 santim olacaktır. Kocaman bir şal yaptık arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Renkli bir şal olmasına rağmen iplerimizi gizleyerek ördüğümüzden dolayı hiçbir şekilde ip artı, ip fazlası kalmadı. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bundan sonra birkaç tane daha asimetrik şal yapmayı düşünüyorum. Farklı desenlere ait. O yüzden kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız çok güzel şallarla karşılaşabilirsiniz. Hoşça kalın.